Neredeyse her kültür kendi folkloründe veya mitolojisinde böyle topluma yardım eden efsanevi bir yaşlı mentor karakter çıkartmıştır. Ve bu kültürler o kadar çok iç içe geçmiştir ki birini diğerinden ayırt edemezsiniz. Bunun en güzel örneklerinden bir tanesi de Noel Baba ve şu çam ağacı meselesidir. İsterseniz gelin bir de bu meseleye bizim gözümüzden bakalım. Santa Claus, namı diğer Noel Baba. Noel arifesinde yani 24 Aralık'ı 25 Aralık'a bağlayan gece evlere gizlice girip çocuklara hediye bıraktığı düşünülen efsanevi kişi. Hatta bazı kültürlerde çocuklar mektupla istediklerini bildirir, Noel Baba da 25 Aralık sabahı hediyelerini çocuklar uyurken bacadan girip çam ağacının dibine bırakırmış. Aynı zamanda Noel Baba'nın en bilindik efsanelerinden bir tanesi de onun Antalyalı olduğuna dair. Antalya'nın Demre ilçesine yakın olan Patara'da Hristiyan bir papaz olan Aziz Nikolas olduğuna inananlar var. Aziz Nikolas'ın Hristiyanlar için değeri de Kudüs'e giden Haçlı ordularının denizdeki fırtınada boğulmalarını engellemesindendir. Aziz Nikolas, İslamiyet'ten önce yaşadığı dönemde yardımsever bir kimse olarak bilinir. Yoksul insanlara elinden gelen yardımı yaparmış. Yardıma muhtaç olan insanlar incinmesin diye ihtiyacı olan eşyaları pencerelerden, kapılardan ve hatta bacalardan atarmış. Bu popülerliği özellikle Rönesans'tan sonra Avrupa'da da baş göstermeye başlamış. Hatta Protestan reformundan sonra diğer kutsal azizler önemini yitirirken özellikle Hollanda'da Aziz Nikolas'ın ünü artmış. Ama çıkış noktası Antalya değil. Aslında Noel Baba'nın hikayesi İskandinav masallarından geliyor. İskandinav ülkelerinin kuzeyinden uslu duran çocuklara böyle şekerlemeler, oyuncaklar getiren bir halk kahramanı. Yani sizin anlayacağınız daha Noel Baba figürü tam oturmuş değil. Ama daha sonra çok ilginç bir şey oluyor. Ne oluyor biliyor musunuz? Amerika keşfediliyor. Ve daha sonra Kuzey Avrupa'dan insanlar Amerika'ya göç ediyor. Tabii ki oraya yerleşirken her toplum gibi kendi halk masallarını da beraberlerinde götürüyor. Masallar Amerika'da da dilden dile dolaşıyor. Sonra New Yorklu bir şair Clement Clark Moore 1820'lerde bu İskandinav masalındaki çocuklara hediye getiren karakterin şiirini yazıyor. Şimdi size Türkçe'ye Aziz Nikolas'ın ziyareti diye çevrilen The Night Before Christmas adlı şiirden bir kesit okuyacağım. Gözleri nasıl da parıldar, gamzeleri ne kadar şen, yanakları güle benzer, burnu ise kiraza. Geniş yüzüyle kahkaha attığında hop hop oynar yuvarlacık göbeği. Tombul ve tıknazdır, yaşlı neşeli bir cin gibi. Ve ben onu gördüğümde gülmekten alamam kendimi. İşte bu şiir o İskandinav masalındaki kahramanın ilk imgelerini oluşturan şiir. Böyle ton ton şirin bir dede, hatta kahkaha attıkça göbeği böyle ho 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 diye oynayan bir karakter. The stump of a pipe he held tight in his teeth, and the smoke it encircled his head like a wreath. Ben bunun şeyini okudum. Bütün şiiri okudum, orijinalini. Türkçe anlatanlar hiç bu kısma girmiyor. Sadece bu benim demin okumuş olduğum kısım var ya, orayı söylüyor. Halbuki Noel Baba'nın ağzında bir pipo var yani. Stump of a pipe. Piponun ucu. İzmariti yani. Dişinin arasında tutuyor. And the smoke, duman, it encircled his head, başını sanki bir çember hare gibi kaplamıştı diyor. Piponun dumanını hani etrafında böyle hare, melekvari bir karakter de veriyor ama pipo, ama o dönem pipo o kadar zararlı değil tabii yani. O zaman öldürmüyor pipo. Şimdi öldürüyor. Ya o zaman o kadar bilinmediği için o piponun hani zararı zaten yani o çocukların sağlığını düşünmek için daha kaç sene geçmesi gerekiyor ondan sonra. Oğlum şurada otobüslerde sigara içilmeme meselesi ne kadar zaman eskidir yani. Bir düşünsene. Daha sonra Amerikalı karikatürist Thomas Nast, Clement Clark Moore'un şiirindeki bu karakteri resmediyor. Ve böylece ne günümüzde bildiğimiz Noel Baba figürü ortaya çıkmış oluyor. Thomas Nast bu resmini ilk Harper's Weekly adlı bir gazetede yayınlıyor. Bakın Suna Yakın bu gazeteyi çok iyi yorumluyor. Diyor ki ilk Noel Baba fark ettiyseniz Afrika kökenli. Hatta dikkat ettiyseniz yanan bir şöminenin yanında duran bir çam ağacının dibinde de değil. Çünkü bu Noel Baba cephede. Çünkü o dönem Kuzey-Güney Savaşı var. Thomas Nast da Kuzeyli. Noel Baba Kuzeyli askerlere moral olsun diye hediyeler getiriyor. Siyahi olmasının da çok büyük anlamı var elbette. Çünkü elinde tuttuğu pamuk tarlalarında siyahi insanları köle olarak çalıştıran Güney Amerika köleliğin devamını isterken Kuzey Amerika buna karşı çıkıyor.
Onun için aslında Noel Baba'nın ilk figürü özgürlüğü destekleyen siyasi bir imge olarak çıkar karşımıza. İşin ironik tarafı da ne biliyor musunuz? Noel Baba'nın sakalını da genellikle pamuktan yaparlar. Ha, bir şey daha var. Noel Baba'nın popüler olmuş olduğu Kuzey Amerika'da yırtıcı hayvanlardan korunabilmek için evlerin kapılarını çatılara yaparlarmış. Onun için Noel Baba bacadan değil, kapıdan girermiş. Öte yandan Noel Baba'nın figürünü dünyaya kazandıran karikatüristin 1877 yılında yaptığı başka bir karikatürü buldum. Hem de bu seferki bizi çok daha yakından ilgilendiriyor. Yine aynı gazetede, yani Harper's Weekly gazetesinde yayınlanan bu karikatür, sıkı durun, Osmanlı-Rus Savaşı'nda Osmanlı'dan toprak alırım hevesiyle Rusya'yı tutan Avrupa'yı eleştiren bir karikatür. Farkındaysanız ortada duran Osmanlı Sultanı toprakları paylaşan diğer ülke liderlerine bir şey yapamadan izlemekte. Noel Baba, Noel Baba diyoruz ama Noel Baba çam ağacı olmadan düşünülebilir mi? Elbette düşünülemez. Ama bu konu birazcık ikircikli. Niye biliyor musunuz? Çünkü çam ağacı süslemek sadece Hristiyanlarda yok. Çam süsleme geleneği eski Türklerde de mevcut. Yani bu geleneği öyle Hristiyan geleneği değil bir kenara atamazsınız. Türkler tek tanrılı dinlere girmeden önce yeryüzünün tam ortasında bir akçam ağacının olduğuna inanıyorlardı. Bu ağaca aynı zamanda hayat ağacı adını da verdiler. O kadar çok içselleşmiş ki bu ağaç simgesel olarak halılarımızda ve kilimlerimizde işlendi ve hala işleniyor. Bunun hikayesi ise şöyle. Güneşe çok önem veren pagan Türkler günlerin uzunluğu ve kısalığı hakkında anlam yaratmak istemişler. Ve gündüz ile gece arasında bir alıp verememe var gibi düşünmüşler. Gecelerin kısalıp gündüzlerin uzamaya başladığı 22 Aralık günü gündüzün, yani güneşin geceyi yendiğine kanaat getirmişler. İşte bu olayı yeniden doğuş olarak ifade etmişler. Ve büyük şenliklerle akşam ağacı altında kutlamışlar. Bu şenliklerin adı da Nardugan. Nar güneş demek. Tugan, dugan yani doğan anlamında. Birleştirince de doğan güneş anlamına geliyor. Güneşi geri veren Tanrı Ülgen'e dualar etmişler. Ve duaları Tanrı'ya ulaşsın diye ne yapmışlar biliyor musunuz? Ağacın altına armağanlar bırakmışlar. Ve hatta dallarına ipler ve kumaş parçaları bağlamışlar. Ne oldu? Bu sahne size tanıdık geldi değil mi? İşin ilginç yanı, bu akçam ağacı sadece Orta Asya'da bulunuyor. Filistin'de bu ağacı bilmedikleri için bu geleneğin kavimler göçüyle birlikte batıya göç eden Orta Asya Türklerinden Hristiyanlara geçtiği söyleniyor. Yani ortada bir doğum var ama bu doğum İsa'nın doğumu değil. Güneşin yeniden doğuşudur diyor Muazzez İlmiye Çığ. Şimdi tam bu noktada çok şaşıracağınız bir bilgi daha vereceğim. Hatırlarsanız videonun başında hemen hemen her kültürün kendisi için böyle ortaya çıkartmış olduğu yaşlı bir mentor karakter olduğunu söylemiştim. İşte bu Noel Baba'ya benzer bir figür Türklerde de var. Ve adı ne biliyor musunuz? Ayaz Ata. Ne kadar ilginç değil mi? Türk mitolojisinde soğuk tanrısı diye geçiyor. Türk astrolojisine göre Ülker Burcu'nda yer alan 6 yıldızın göklerin 6 deliğinde yer alıyor. Soğuk hava üfleyerek de kışı başlatıyor. Yani böyle bazı günler üşüyüp donduğunuzda ya herhalde ayaz var bu gece dediğinizde aslında soğuk tanrısı Ayaz Ata'nın kulağını çınlatıyorsunuz. Şaşıracağınız başka bir şey daha söyleyeyim. Noel Baba'nın bu bilindik figürünün Clement Clark Moore'un şiirini baz alırsak 200 yıl kadar bir geçmişi var. Oysa Altay'da ve Sibirya'daki Türk toplumlarında Ayaz Ata geyikleriyle, tekrarlıyorum, geyikleriyle fakirleri gezip onlara hediyeler veriyordu. Hatta Rusça'da Noel Baba'ya Ded Maroz, yani Ayaz Dede derler. Artık İskandinav mitolojisi bu Türk mitolojisinden etkilendi de mi Noel Baba figürü çıktı, yoksa her iki kültür kendi farklı figürlerini mi ortaya koymuş, orasını bilemiyorum. Ama görünen şu ki dünyaca herkes tarafından bilinen bir figür masaldan sıçrayıp bir şiire giriyor. Ve oradan da sıçrayıp bir resimde ortaya çıkıyor. Sanatlar arası yolculuklarını kompleksiz yapabilen ülkeler, daha doğrusu sanatçısına ve sanatına saygı duyan ülkeler, kendi kültürlerini dünyaya diledikleri gibi yayabiliyorlar. Onun için kendi kültürünü bırak dünyaya yaymayı, doğru düzgün yaşayabilmek için sanatına ve sanatçına saygı duymayı öğreneceksin.